Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TradingView için hazırlamış olduğum yeni bir göstergeden bahsedeceğim. Gösterge ne yapıyor? Fibonacci tabanlı bir hacim profili. Zaten TradingView'de de herkese açık bir şekilde, kodları da açık bir şekilde paylaştım. Açıklama kısmına da bütün detayları paylaştım. Bu videoda uzamasın diye bütün detaylardan bahsetmeyeceğim. Ama açıklama kısmından da bütün detayları görebilirsiniz. Aynı zamanda bir de kodları alıp herhangi bir yapay zeka aracına atıp orada şey yapabilirsiniz. Bu kodlar ne yapıyor? Bu gösterge işe yarar mı? Nerede nasıl kullanabilirim gibi sorularınızı sorup yapay zeka araçlarından yardım alabilirsiniz. Şimdi kısaca tanıtıma geçiyorum. Bu araç dediğim gibi Fibonacci tabanlı bir hacim profili. En yakın tarihteki grafikten bize Fibonacci çiziyor. Fibonacci tabii ki her zaman soldan sağa yani geçmişten geleceğe doğru çizilir. Buradaki uzak noktamız tepe, yakın noktamız dip olmuş. O yüzden tepeden dibe, geçmişten geleceğe bir Fibonacci çekilmiş. Şimdi burada grafikte ben bir sürü renklendirilmiş alan, çubuklar işte sütun yani çizgiler vesaire görüyorum. Buradaki etiketleri ben ekledim video anlatırken kolay olsun unutmayayım diye. İndikatörde bunlar yok bilginiz olsun. Şimdi en yakın en yüksek pivotumuz ve en yakın en düşük pivotumuz arasında Fibonacci çekildi. Daha sonra bana burada bir tane mor kutu oluştu. Bu mor kutu ne yapıyor? Fibonacci'nin 0.618 ile 0.66 arasındaki fiyat bölgesini gösteriyor. Yani aslında bu 0.618 şudur. Altın orandır. Sadece Fibonacci'ye göre işlem yapan veya Fibonacci'ye göre değerlerine göre işlem yapan insanlar şunu kale alır. Fibonacci 618 seviyesini dikkate alır. Eğer yukarıda kalıyorsa direnç, aşağıda kalıyorsa destek muamelesi yaparlar bu fiyata. Oraya da bir bölge atamak gerektiği için 0.618 ile 0.660 arasını seçip buraya ekledim. Burada mavi bir alan görüyorum. Bu mavi alan ne yapıyor? Fibonacci çektiğim bölgedeki bütün hacmin %70'ine yakını, aşağı yukarı %70'i bu fiyat aralığında gerçekleşmiş demek oluyor. Yani 73 bin ile 57 bin küsür arasında gerçekleşmiş hacmin %70'i. Şuradan nereden? 6 Mayıs'la bugün ne zaman? 27 Temmuz arasında. Peki başka ne görüyorum? Burada yatay çubuklar görüyorum gri renkte. Bunlarda ne oluyor? Hacmin hangi fiyat seviyelerinde toplandığını görüyoruz. Burada otomatikman şunu da anlayabilirim. Ben bu mum ne kadar uzunsa tabi burada da yazıyor. Ne kadar uzunsa o kadar çok işlem yapılmış. Ne kadar kısaysa o kadar az işlem yapılmış diye yorum yapabilirim. Bir de tabii ki de kendimize bir kontrol noktası belirliyoruz. Bu da POC yani Point of Control oluyor. Ee, Bu da şu işe yarıyor. Kendimize bir nokta belirleyip o noktanın destek, direnç olup olabilemeyeceği hakkında yorumlar yapmamızı sağlıyor. Bunu farklı şekilde yorumlayanlar, farklı şekilde hesaplayanlar da var. Ama ana amaç kendimize bir kontrol noktası yaratmak. Bu göstergede de kontrol noktası en çok işlem gören çubuk üzerinden yapıldı. Burada gördüğünüz gibi en uzun histograma bir çizgi çekiliyor ve oradaki fiyat getiriliyor. 63.624.15 dolar şu an Bitcoin için benim kontrol noktammış. Burada hangi Fibonacci seviyesine denk geldiğini de yazmışım. Aynı zamanda şu da var. Burada bir yıldız mekanizması var. Bu yıldız mekanizması ne işe yarıyor? 3 yıldız görürseniz hem hacim %20'den fazla hem kontrol noktasına yakın veya altın alan içerisinde olduğu zaman 3 yıldız koyuyoruz. Yani burası çok güvenilir bir fiyat alanı diye düşünmemize yardımcı olabilir. 2 yıldız görürsek yani şu anda da ya hacim %10'dan fazla ya da kontrol noktasına çok yakın ve hacim %5'ten fazla. Zaten kontrol noktasına çok yakın ve hacim %5'ten fazla olduğu için 2 yıldız görmüşüm. Peki buradaki hacim aslında nedir? Bu Fibonacci fiyatı bandında swing'in yani bu alanın toplam hacminin yüzde kaçı işlem görmüş? Yani bu fiyat 63.624 dolar toplam alandan işlem gören hacmin %7'sini sadece bu fiyat almış. Bu fiyat ve bölgesi almış diyebiliriz. Bir yıldız içinde dediğim gibi hacim %5'ten fazla olsa yeterli. Buradaki güvenlik mekanizmasını siz kodlarınıza erişerek artırıp azaltabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki sarı kesikli çizgide en uzun Instagram çubuğunun fiyatı yani en çok işlemin olduğu fiyat. Şimdi ayarlardan tabi burada şu an görmediğiniz bir şey de var. Mesela ben burada bir tane kontrol noktası görüyorum. Fakat siz geçmişe dönük şu an burada yok ama geçmişe dönük kontrol noktalarını da görüyor olacaksınız. Sağ tarafta böyle sarı şeklinde veya başka bir renkte
geçmişe dönük kontrol noktasını görüp geçmişe gidip test edebilir olacaksınız. Yine ayarlara bakıldığı zaman burada ben şunu da yapabilirim. Şimdi pivot noktası tespit edilmeden de Fibonacci çizilmesini isteyebilirim. Neden? Çünkü sağdan 15 bar bekle diyor bana buradaki Fibonacci'yi çizmek için. 15 bar geçti burada. Nedir bu? 1 Temmuz'da dip belli ama 16 Temmuz, 15 Temmuz'da benim dipimin burasının belli olduğu kesinleşiyor. O yüzden buradaki uzatılmış ayakları seçtiğimizde şeye bakıyoruz. Pivota değil de bu zamana kadarki başlangıçtan bu zamana kadarki en düşük noktayı al diyoruz. Bu da anlık olarak canlı grafikte de direkt Fibonacci çizmemize yarıyor. Bilginiz olsun. İndikatör şurada göstergeler kısmında profilimden bulabilirsiniz. Kaynak kodunu buradan erişebilirsiniz. Grafiktekini görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi burada mesela altın orana çok yakın bir point of control görüyorum. Zaten oradan da sekmiş. Zaten bir tweet atmıştım. Buralardayken yani 15-16 Temmuz'dayken bu kontrol noktası oluşmuş. Ama birkaç gün önce fiyat kontrol noktasına çıkıp oradan aşağı düşmeye başlamış. Aşağı iniyorum. Burada yine açıklaması var. Gördüğünüz gibi göstergeye beğeni atıp yorum yapabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olup yorum yaparsanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.